Selam. Bugün sizlere New York 5. caddeden sesleniyoruz. Bir önceki vlogumda Sydney'den New York'a nasıl geldiğimizi çekmiştim. İşte bu vlogumda New York gezisi vlogu olacak. Bugün ilk günümüz. Evet, bugün ilk günümüz. Bayağı heyecanlıyım. Hava birazcık yağmurlu. Otelden çıktık, buraya geldik. Bu arada dün otele girince oda henüz bozulmadan ben size bir oda vlogu çektim. Otel turu yaptım yani. Otel turu demeyeyim de oda turu yaptım. Onu hemen sizle şöyle paylaşıyorum. Hazır oda henüz dağılmamış ve biz otele yeni gelmişken size hızlıca bir oda turu yaptırmak istiyorum. Şurada tatlış bir tane aynamız var. Banyo falan gayet temiz bence. Bakın şöyle. Banyo bu şekilde. Gayet temiz. Sonra bakın. Burası da gayet temiz ve konforlu duruyor. Burada bir çalışma şeyi var, masası var. Burada biz. Manzarası da şöyle. Arka taraf aslında tam böyle Manhattan manzaralı ama burası da okey. Şuradan bir köprü gözüküyor. Brooklyn Köprüsü gözüküyor. Ne köprüsü olduğunu bilmiyorum. Brooklyn Köprüsü mü? Brooklyn Köprüsü. Şurada da var bir tane. Aa, şu Manhattan Köprüsü olabilir mi acaba? Neyse biz bilmiyoruz. Biz buraların yabancısıyız. Şu ileride bir köprü var. Aynen, biz buraların yabancısıyız. Bilmiyoruz ne köprüsü olduğunu ama 12. kattayız. Mahalle falan da gayet aynen nezih duruyor. Yani böyle korkutucu falan değil. Zaten binalar falan da yeni duruyor. O yüzden odamız bu şekilde. Gayet sevdik. Gayet temiz. Ayrıca bu odaya da 7 günlüğüne 2290 Avustralya doları verdik. Onu da söylemiş olayım. Bence güzel. Bunu da yine reklam falan değil asla. Booking.com'dan böyle çok indirimli bir fiyata aldım. Zaten Genius üye olduğum için bana ayrıca böyle indirimler falan yapıyorlar sağ olsunlar. Öyle, çünkü New York'ta nereye baksam böyle yani ucuz olanlar biraz pis ve böyle bakımsız ve çok kötü duruyordu. Diğerleri de çok pahalıydı zaten. O yüzden bu fiyata bence çok iyi buldum. Hadi videoya devam edelim. Görmüş olduğunuz odamız, otelimiz yaklaşık olarak böyle 10-15 dakika mesafede merkeze. Trenle geldik. Tren mi metro mu? İkisi de aynı herhalde değil mi ya? Metro ya. Yani... Ya Subway diyorlar aynen işte. Metro galiba. Onunla geldik böyle buraya. Evet, underground. Buraya ulaşım çok kolay gerçekten. 2-3 durak bastık ve geldik. Şöyle Times Square'den 6 durakla gidebiliyoruz. Aynen. Otele. Çok yakın duraklar zaten. Bir de şey vardı. 33 dolara da 33 Amerikan dolarına da 34 dolar. 34 Amerikan dolarına da limitsiz metro kartı alabiliyorsunuz. Bir hafta kullanabiliyorsunuz. Ama sadece metroda kullanabiliyorsunuz. Her yerde kullanmak için de 64 dolarlık bir kart var. Aynen. Şöyle arkamdaki 5. caddeyi de göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Tam şurada Apple var ama gözükmüyor. Şöyle. Havanın ne kadar gri olduğunu görebiliyorsunuz. Böyle biraz yağmurun dinmesini bekliyoruz çünkü çok yağmur yağıyor. Dışarıda yağmur hala devam ediyor. Central Park'a hemen yürüyüş mesafesinde çok yüksek puanlı bir bagelcıya geldik. Hemen size bagelları göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle bir sürü seçenekleri var. Börek falan da var. Şöyle bunları seçebiliyorsunuz. Şunlara bakın, ne kadar çok çeşit var. Biz de seçeceğimizi bilemedik çünkü çok açız. Ben saçma bir şekilde hindili sandviç söyledim. Ne alaka ya? Buraya gelmişsin, bagel söyledi mi? Yok. Ama seninki bagel mi olacak? Yok, benim de pastrami sandviç. Meşhur bagelcıya gelip sandviç yiyoruz. Çok enteresan. Senden bagelcıya gideceğiz ya, o yüzden burada yemek istedim. Aynen, evet. Öyle diyebiliriz, aynen. Zaten New York'ta bagelcılar çok meşhur. İşte bagel dediğimiz şey de böyle pofidik simit. Hani simitin içine her şeyi koyuyorlar falan. Zaten onu yiyeceğimiz için şu an biz tercih etmedik, değil mi? Aynen öyle. Yoksa yerdik yani. Evet. Bu arada 2 sandviçe 58 Avustralya doları verdik. Ama zaten normal bence Avustralya standartlarında da. Yok, 2 sandviçe 58 dolar bence pahalı aşkım. Öyle bakalım, hadi gelsin yiyelim. Bakın çeşitleri bir de size şöyle göstereyim. Ne kadar çok çeşit var. Biz de gittik. En düz olanını seçtik. Neyse hadi bakalım, bekliyoruz. Evet, benimki şöyle bir şey geldi. Bayağı büyük gerçekten. Aşk Tom'unkinin yanına böyle kocaman bir turşu koymuşlar.
Onunki de bu şekilde. Uf aşko. Hadi ilk ısırığını al. Cennetteyim sanki. Aşkıton bayılıyor biliyorsunuz böyle. Uf dumanı üstünde aşko. Aynen, Kars'a da gideceğim zaten. Aynen. Hadi ye bakalım. Nasıl? Harika. Yemin et. Gerçekten. Biraz daha çekelim. Şu an et severler bayıldı biliyorsun. Mükemmel. Sıra bende. Benimki tabii seninki kadar çok böyle şey değil. Seninki de ben evde yaparım aslında. Aynen. Ben et yemediğim için maalesef anca böyle şeyler yiyorum ama benimki de bence güzel duruyor. Benimkinde de işte avokado, domates, hindi falan. Güzel. Soğuk sandviç. Hadi bize afiyet olsun. Bagelcıdan çıktık. İnanamazsınız ama kaç yıldır et yemeyen ben Aşk Tom'un sandviçini daha çok sevdim. Aynen bayıldı, hepsini yedi. İnanamıyorum yani hani hep böyle şey olur ya et yiyenler yemeyenlere böyle şey bakar neler kaçırdığının farkında değilsin falan. Aşk Tom'un sandviçinden ısırık aldıktan sonra hindili sandviçim o kadar böyle yavan geldi ki anlatamam. Aynen öyle. Çok güzeldi gerçekten ben çok şaşkınım şu an onu o kadar beğendiğim için. Karts nasıl olacak ondan hiç emin değilim yani. Hani çok daha havalı ve bilindik bir şey, popüler bir şey. Şey gibi değil, et gibi değildi aslında. Biraz böyle sosis, sucuk gibiydi ve çok güzeldi gibiydi. gerçekten. Aynen böyle direkt löp et değil de sosis salam gibiydi. Aynen öyle. O yüzden şaşkınım yani. Yağmur birazcık dindi. Hemen dışarı çıktık. Birileri bağırıyor. Ne için bağırıyorlar bilmiyorum. Arkamızda Central Park var. Hemen oraya girip yürüyeceğiz. Şurada İsrail'e karşı bir şöyle bir ne derler buna? Protesto yapıyorlar. Soykırımı durdurun diye. Evet şu an atıyorlar, slogan atıyor. Hemen şurada şöyle bir anıt var. Şimdi Central Park'a şuradan giriş yapacağız. Evet girdik ve yürümeye başladık. Yani şehrin hemen yanında böyle kocaman bir parkın olması çok güzel. Biliyorsunuz bunun benzeri zaten Sydney'de de var. Ya Hyde Park var ama Hyde Park bunun çeyreği kadar bir şey. Tabii ki aynen. Ama yine de bu oluş güzel yani. Ben burada Avustralya temsilcisi, Aşk Tom Amerika temsilcisi. Tabii ki de asla burası Hyde Park yok. Hayır, Hyde Park burası kadar olamaz kesinlikle ama şehrin yanında park olması çok güzel böyle. Bir de şuna bir açıklık getirelim yavrum. Ben Avustralya düşmanı değilim. Ben de Avustralya'yı çok seviyorum. Tabii orada canım, yaşıyorum aynen. zaten. Ama ben Amerika'yı da seviyorum, orayı da seviyorum. Sen taraf tutuyorsun, ben tarafsızım. Yok ben de tarafsızım. Yok ben de tarafsızım. Aynen Tamam ben öyle. de tarafsızım. Ay bakın ne gördük. Sincap mı bu? Sincap. Bak nasıl koşuyor nasıl? Fıstık seni. Çok tatlı ya. Tabi insanlar bak koşuyor, bisiklet sürenler var. Yürüyüş yapanlar, köpeğini gezdirenler. Çok güzel. Aşk Tom. Central Park yürüyüşümüze devam ediyoruz. Arkamda Central Park'ın meşhur bir yeri var. Burası böyle kocaman bir ova diyebiliriz. Ağaçlarla çevrili. Böyle hava güzel olduğunda falan insanlar böyle piknik falan yapıyor. Böyle atıyorlar battaniyelerini vesaire. Tam çok güzel bir piknik havası oluyor. Ama şu an yağmurlu olduğu için kimse yok zaten. Ama eminim hava güzel olduğunda çok güzel bir görüntü oluyordur. Arkamızda burası. Ben şuna çok bayıldım. Abi herkes koşuyor ya. Çok geniş bir sokak var hemen şurada. Herkes koşuyor. Çok güzel. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ne düşünüyorsun aşkım? Ben de çok beğendim. Güzel değil mi? Huzurlu bir yer. Evet, hadi devam edelim. Central Park'ın hemen karşısından şöyle bir müzeye geldik. National History Museum. Burası için önceden City Pass almıştık. Normalde girişi 30 Amerikan doları. Bakar mısınız ne kadar fazla sıra var? Biz City Pass aldığımız için şu an bir şey ödemeyeceğiz. Ama hem sağda hem de solda sıra var. İkisinin farkı ne bilmiyorum.
Hadi bakalım. Bir kısım müzenin internet sitesinden bilet alanlar içinmiş. Diğer kısımda biz gibi işte Citypass'ten ya da başka yerlerden bilet alanlar içinmiş. Bayağı sıra var gerçekten. 10'da açılıyor. Şu an 9:45. 15 dakika bekleyeceğiz artık. Bu arada Citypass nedir? Hemen hızlıca bekliyorken onu anlatayım. Çoğu yere girerken burada bilet gerekiyor. İşte müzelere, bazı işte rooftop'lara falan. Citypass'te belli bir ücret ödeyip 5-6 yere girebildiğiniz bir yer. Bakın size söylediğim Citypass buydu. Gördüğünüz gibi %41'e kadar şey yapabiliyorsunuz, kar edebiliyorsunuz. Dahil olan ilk 2 üstünde yazan şey. Son 5-6'sını da siz seçebiliyorsunuz. Oradan da 3 tane seçiyorsunuz. Toplam 5 tane yere tek tek bilet ödemek yerine bak adult 18 artı $154. Çocuklar da $129 seyahat edebiliyorlar. Müzenin giriş. Uzun bir kuyruktan sonra müzenin içine girdik. Müzenin içi şöyle. Ama burada da çok fazla kuyruk var, bakar mısınız? Hani biletli olmamıza rağmen. Şurası da yine çok kuyruklu. Burası da. Ama gerçekten içi böyle bir görkemli duruyor. Bakın. Müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Geldiğimiz bir yere bakar mısınız? Çok güzel ya. Baksanıza. Şöyle. Devam ediyoruz. Aşkton bekliyor beni. Şunun güzelliğine bakın. Oha, ilk kez bu kadar büyüğünü görüyorum. Tövbeler olsun. Şuna bakın. İnanılmaz, ne kadar parlıyor. Oha. Müze gezimiz devam ediyor. Birazcık yoruldum. Ama ilginç bir yere geldik. Bakar mısınız? Tepeyi hemen gösteriyorum size. Bakın. Full böyle ekran tepeye doğru uzanıyor. But as astronomers learn to decipher celestial, with all this movement, paths cross and stuff flies. Müze o kadar büyük, o kadar gez bitmiyor ki artık tamamını bitiremeyeceğimize karar verdik. Yani buradaki tüm her şeyleri görmek için buraya gerçekten en az 3 saat falan ayırmanız gerekiyor. Müzenin ne kadar büyük olduğunu size şimdi yanımda duran şu haritadan göstereceğim. Bakın burası 1. kat. Şöyle. Bakın içinde olan şeyler bunlar. Şurayı çok sevdim. Şu Human Origins şeylerin, iskeletler falan vardı. Şurayı zaten gösterdim size. Çok güzel taşlar vardı. Ondan sonra burada bakın tiyatro var. Sonra böyle. Diğerinde kelebek yeri var. Şöyle böceklerin işte collection yapıldığı yer var. Bakın. Görüyor musunuz? İşte Meksika and Central America var. İşte Güney Amerika insanlarını gösteriyor. Bakın. 2. kat böyle. 3. kat böyle hayvanları falan gösteriyor. Memeli hayvanları. İlk insanı falan gösteriyor. Bitti mi? Bitmedi. 4. kat dinozorlar var. Bunu Avustralya Müzesi'nde çok gördüğüm için çok merak etmedim. Bakın. Şöyle şeyler yok ama gerçekten yoruldum ve bitmeyecek yani. Gerçekten bitmeyecek. Müzenin içinde bunlar var. Yani inanılmaz, gez bitmez. Bizim de gittiğimiz şuydu işte. Çok güzeldi bu. Çok şükür müzeden çıktık. Gerçekten çıkışı o kadar zor bulduk ki çıktığımda şükrettim. Bayağı zamanınızı harcamanız ve bayağı zaman ayırmanız gereken bir müze. Aynen. Biz çıkarken hala sıra vardı yani girişte. Ve... Yaklaşık 3 saat oldu bizim de, saat 1. Şimdi bir sonraki durağımız Bryant Park. Oraya gideceğiz. Yürüyüş mesafesi 46 dakikaydı. O yüzden dedik ki neden Subway kullanmıyoruz? Yani bedava şeyimiz olduğu için, ticket'ımız olduğu için dedik ki Subway'i kullanalım. Şimdi Subway'e gidiyoruz. Bakın giriş şöyle. Şu kartınızı şöyle okutuyorsunuz. Geçiyorsunuz. Süper.
Metro bayağı hızlı gidiyor bu arada. Değil mi aşkito? Efendim? Metro bayağı hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. O kadar hızlı gidiyor ki böyle oluyorsunuz yani. Sesinden de belli olacağı üzere. Şimdi biniyoruz. Metrodan indik. Arkamda görmüş olduğunuz Bryant Park'a geldik. Ama karnımız birazcık acıktı. O yüzden öncesinde şöyle arkamda yer alan bir bakery büfesine geldik. Fırın gibi bir yer yani. Oradan bir şeyler alacağız. Baktın mı aşkım neler var? Baktım aşkım, çok da bir şey yok. Hiç fotoğraflardaki gibi değil yani. Neyse başka yere bakarız. Size şöyle biraz sokakları göstereyim. O kadar yüksek binalar var ki. Bakın. Tam bir New York karmaşası. Bakın şurada börekler var. Peynirli, ıspanaklı ve patatesli börek. Şurada simit gibi bir şey var. Hemen diğer tarafa geliyorum. Şurada baget ekmekleri var. Çok renklerine bayıldım bu arada. Şurada kruvasanlar. 4-5 dolar. Hemen yan tarafında da böyle sandviçler var. Aşkıtom nesini beğenmedi anlamadım. Nesini beğenmedin aşkıtom? Aşkım beğendim, beğenmedim değilim. Sen başka şeyler gösterdin, onlar yok dedim sana sadece. Ne yemek istiyorsun? Bilmiyorum. Şu şeylerden yiyebiliriz, böreklerden. Ben börek yiyeceğim. Böreğimiz şöyle bir börek. Toplam 8 USD ödedim. Yani 12 Avustralya doları. Bence lezzetli bu arada. Börek gerçekten çok lezzetliydi. Böyle ağzımda dağıldı resmen. Bir de ısıtmışlardı. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi dediğim gibi hemen onun karşısındaki Bryant Park'a geldik. Ama park şöyle duruyor. Sahne kuruyorlar herhalde. Bakın şöyle. Yani böyle sahne kuruyorlar evet ama kötü duruyor şu an. Bak şu tepeler falan güzel de burada normalde insanlar oturup keyif yapıyor. Mesela şu insanlar gibi ya da böyle gibi. Bryant Park'ta biraz takıldıktan sonra hemen karşısındaki New York Halk Kütüphanesi'ne geldik. Fotoğrafları inanılmaz güzel duruyordu. Bakalım içi de fotoğrafları kadar güzel mi? Girişi de tam olarak şöyle. Şöyle. Bakın sağdan giriyorsunuz. Hadi bakalım. Evet, girdik. İlerliyoruz. Koridorlar şu şekil. Oha! Suyun tipine bakın. Aslan ağzı resmen. Bakın kütüphanenin maketi de bu şekilde. Şöyle bir yer var ama kapalı, sadece araştırmalar için. Yine buranın da tavanı aşırı görkemli. Bak mumlara falan bak. Gerçekten çok görkemli ama hala görmek istediğim yeri göremedim. Bakın şurada bir çalışma odası var ama sadece çalışıyorsanız girebiliyorsunuz. O yüzden oraya giremiyoruz ama tepesine bakar mısınız? Wow. Gerçekten. Wow. Gerçekten. Tavanı nasıl buldunuz? Harika değil miydi? Sanat eseri resmen. Çıkıyoruz. Galiba bitti. Değil mi aşkım? Gel bakayım şu. Bir de şuraya bir tepeden bakalım. Yok tepeden bakalım gel. Ben bakmışken size de göstermeden olur mu? Siz de bakın. Hop. Bayağı güzel. Hadi çıkalım. Bir sonraki durağımız Grand Central terminali oldu. Aynen. Bakar mısınız? Burası da çok görkemli. Hemen gösteriyorum. Şuraya bakın. O kadar büyük ki. Ve hemen tam karşıda Apple mağazası var. Çok enteresan bir şekilde. Yine buralarda kalabalık. Tabii ki ama büyüklüğüne bakın. Gerçekten inanılmaz. Şimdi Grand Central'dan çıktık. Orası da çok büyük ve çok görkemliydi. Onun hemen yanında şöyle bir yer var. Bakın. Camdan
balonların falan olduğu, direkt city manzarasını görebildiğiniz böyle bir yer. O yüzden şimdi buraya geldik. Buradan bilet alacağız. Şundan emin değilim. Şu an Booking'den baktım. Kişi başı 73 Avustralya doları. O yüzden bir fiyat karşılaştırması yapmak istiyorum. Acaba hangisi daha ucuz olacak? Tam bir tag life oldu. Booking'de maalesef bugün için rezervasyon yokmuş. O yüzden bu makine bugüne rezervasyon verdiği için, yani bugünün yeri vardı. Oradan aldık. Yaklaşık olarak 125 USD ödedik. O da artı 160, 170, 180 kaç Avustralya doları yapıyorsa öyle yapıyor. Ama bence kesinlikle değeceğine inanıyorum. Umarım değer. Hadi çıkalım. Biletlerimizi gösterdik. Kolumuza şöyle bir şeyler bağladık. Aşk Tom'un hazırlanmasını bekliyorum. Yukarı çıkacağız. Geldiğimiz yere bakar mısınız? İnanılmaz. Şuraya bakın. Şuna bakın. İnanamıyorum. Çok güzel. 91. kattayız bu arada. Ama inanılmaz bir yansıma var. Yani gözlüksüz durmanız mümkün değil. Gözlükle bile gözümün içine giriyor yani bu ışık. Senin de öyle değil mi Aşkito? Aynen öyle. Ama çok güzel çok ya. Çok sıcak, böyle yansıma yapıyor ya, alev alev yanıyor. Şuna bakın. Of. Ama kör oldum. Hadi şu tarafa gidelim. Bir başka yerden de böyle gözüküyor. Buradan da Central Park'ı görebilirsiniz. Şehrin ortasında nasıl da kocaman bir park ya. Şimdi de balonlarla dolu bir yere geldik. Odaya bakın. Evet, Summit One gezimizin sonuna geldik. En son terasa çıktık. Buradan sonra aşağı ineceğiz. Ben çok beğendim. Sen ne düşünüyorsun Aşko? Ben de çok beğendim. Her yerde gökdelen var falan, çok güzeldi. Gökdelen ormanı gibi. Aynen. Sence peki verdiğimiz paraya değdi mi? O tartışılır. Bence değdi yani. Tabii ki daha ucuza da alabilirdik ama son dakikada aldığımız için böyle oldu. Çok Aynen. güzel ya. Hani tekrar ve tekrar ve tekrar size son olarak şu manzarayı göstermek istiyorum. Bakın, yani şehir ayaklarınızın altında. Umarım ekranlarınızdan da benim burada gözümle gördüğüm gibi güzel çıkıyordur gerçekten. Mükemmel gözüküyor buradan ya. Ya çok böyle heybetli, anlatabiliyor muyum? Gerçekten. O güzel manzaralı yerden çıktık. Meşhur 5. caddeden yürüyüşümüze ediyoruz. 5. cadde gerçekten hani o kadar popüler olmayı hak eden bir yermiş. Yani zaten çok uzun bir cadde. Ta şuradan şuraya kadar diyeceğim ama öyle değil tabii ki. Çok uzun ama hani her türlü mağaza var ve bak böyle güzel yapıtlar da var yani. Hani mağazaları geçtim. Rockefeller Center falan vardı şuralarda. Hani gerçekten çok güzel. Gerçekten. Bakın şöyle geniş caddeler falan. Burada benim çok sevgili bebişkom, aşkitom. Böyle gerçekten güzel. Ben Avustralya ve Sydney hayranlıyım. Her zaman onu savunacağım ama gel aşkım bunu sen de duy. New York'u gördükten sonra Avustralya'nın birazcık şey olduğunu düşünüyorum. Bu kadar gelişmemiş olduğunu düşünüyorum. Ben sana söylemedim mi? Avustralya'yı çok seviyorum. Asla laf söyletmem ama hani Avustralya'da bir tane George Street var. O kadar. Hani başka caddeler tabii var, Pitt Street falan var ama hani asla bir şöyle değil yani. Şöyle. Evet. Ya zaten belki söyleyen, şu an düşünenler olur. Zaten hani nüfusa oranla, ülkeye oranla tabii ki de falan diyecek olanlar olur ama ben hani ikisinin farkının bu kadar net olacağını düşünmemiştim. Gerçekten hani baktığın zaman New York'la kıyasla Sydney kasaba gibi gerçekten. Bak bir caddesine giriyorsun, diğer bir caddesine giriyorsun. Yine çok güzel bir şey, yine çok güzel bir şey, yine çok güzel bir şey. Sydney'de de öyle ama Sydney buranın böyle 1/10 kadar falan. Değil mi aşko? Bak mesela başka bir sokağa girdik, bak arkamdaki binaya. Hani öyle gerçekten. Sydney'in yeri bambaşka ama çok küçük Sydney.
Gerçekten. New York gerçekten başkaymış. Evet, o kadar yürüdük. Tabii ki de acıktık. Şimdi meşhur olan şöyle bir Ray Pizza dükkanına geldik. Şöyle bir iki dilim pizza yiyeceğiz. Bakalım nasılmış. Çok güzel duruyor. Ben şundan yerim aşkı, o fesleğenli büyük ihtimal. Hop, vallahi güzel duruyor. Pizzalar bayağı iyi gözüküyor. Bunların hepsine 36 Avustralya doları verdim. Şu çok güzel duruyor. Hadi bakalım. Evet, aşk Tom yiyor. Hadi bakalım. Var ya, şu an ekmeğin çıtırtısını duydum resmen. Mükemmel. Nasıl? Güzel değil mi? Burası bayağı meşhur. Çok iyi. Ray Pizza. Ben de deneyeyim. Şimdi ben deniyorum. Gerçekten kafam kadar. Bir şey diyeyim mi? Harika. Çok iyi. Üstüne döktüğümüz parmesan da efsane olmuş. Da parmağıma aktı. Çok iyi. Pizzalarımızı yedik. 10 üzerinden 10 verdik ikimiz de. Çok güzeldi. Gerçekten mükemmeldi. Aşk Tom tavukluyu daha çok sevdi. Ben de ilk yediğim fesleğenli domatesliyi çok sevdim. Gerçekten harikaydı. Sonra birazcık yürüdük ve Aşk Tom'un Sydney'de de çok sevdiği TK Maxx mağazasına geldik. TK Maxx'in ana vatanına geldik. Evet, ama burası TK Maxx değil, TJ Maxx diye geçiyor. Hadi gelin birlikte bakalım burası nasılmış, neler var, neler yok. Evet, ben kadın bölümündeyim. Aşk Tom yukarı erkek bölümüne çıktı. TK Maxx şöyle bir yer bilmeyenler için. Güzel markaları uyguna bulabileceğiniz bir yer. Mesela çok pahalı markalar böyle cam mekanlarda satılıyor. İşte şu Jack Mu falan. Buralarda, ama diğerleri normal dışarıda. İşte indirimli ve güzel şeyler bulabilirseniz ne ala. Bulamazsanız üzücü. Bakın parfümler falan var burada. Of, çok fazla şey var gerçekten. Karar vermesi çok zor. Ay yok, gezdim ama hiç alışveriş modunda değilmişim yani. Zaten hani valizimin belli bir kilosu olduğu için hiç buradan boş yere bir şeyler alıp götüremeyeceğim. Böyle etek falan bulsam alırdım, belki de yok, onu da bulamadım. Bir de her şey çok fazla geldi şu an. Çok fazla şey var. Ben geldiğim gibi geri iniyorum. Aşağıda oturayım. Aşk Tom işi bitince gelir. Biliyor musunuz? Normalde kadınlar alışverişi daha çok sever ve erkekler sıkılır ya, biz de tam tersi. Aşk Tom benden daha çok seviyor böyle alışveriş yapmayı, kendine bir şeyler almayı falan. Benimse ruhum darlanıyor. Evet, o kadar alışverişten, o kadar gezmeden ve o kadar yürüyüşten sonra günümüzün sonunu tamamlamak için Times Square'e geldik. Bakar mısınız ne kadar ışıklı. Tam karşımda göstereceğim hemen. Şuraya bakın. O kadar böyle canlı ki size anlatamam. Umarım gerçekten düzgün gözüküyordur. Her yer ekran, her yer ve her yer insan, her yer kalabalık. Şuna bakın. Çok güzel ya, gerçekten çok güzel. Çok böyle görkemli, hemen şurayı da göstereyim. Gerçekten Times Square boş yere bu kadar meşhur olmamış. Gerçekten boş yere bu kadar dünyaca ünlü olmamış yani, gerçekten. Buraya gelince onu hissediyorsunuz. Ve böyle yani hava karardı ama bayağı gündüz gibi mesela. Görüyor musunuz? Gündüz gibi. Hiç hava karanlık ama hani çok farklı gerçekten. Bayıldım. Fotoğraf çekenler var, işte Disney kıyafetleri giymiş, fotoğraf çekinmekle para alan insanlar var. Böyle insanlar benim gibi çevreye bakıyor falan. Çok enteresan gerçekten. Size biraz şöyle hiç konuşmadan burayı bir göstereyim. Gördünüz, gerçekten harika. Bugün New York'ta benimle bir gün geçirdiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım
hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. New York'ta bir günde ne yapılabilirse yani çoğunu yaptık gerçekten bence. Biz başka günlerde işte Empire State'e gideceğiz, Rockefeller Center'a falan gideceğiz ama bu vlog bir günlüğüne böyle bir New York'ta bir gün olsun istedim. Çünkü çok fazla olacak yani dakika yetmeyecek buna. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arka planını da şöyle alayım. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.